aslında pankreasın kanserli hücrelerinin bir şekilde saklanabildiği bir ortam oluşturduğu yönünde gelişti. Ama bu bence kategorik olarak yanlış bir şey. Pankreas aslında enzim ürettiği için bizim Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen TNM klasifikasyonunda değerlendirilmemesi bence gereken bir tümör gibi davranıyor. Evre 1 olduğu halde, lenf bezleri temiz olduğu halde, cerrahi sınırları da tümörsüz çıktığı halde onkoloğun tereddütsüz kemoterapi önereceği başka bir hastalık yok. Hocam bu fotoğraf bir sanki uzay gibi, galaksi, evren gibi yani. Öyle mi? Çok güzel fotoğraflar. Bu aslında bir hücrenin fotoğrafı. Benim klinisyen olarak yaptığımın dışında temel bilimci olarak yaptığım işin merkezinde duran hücreler. Bunlar pankreasın yıldızsı hücreleri. Aslında o yüzden de hakikaten uzay benzetmesi çok da doğru. Bunların kardeşleri karaciğerde 1870 yılında İTO hücreleri diye saptanmış hücreler. Bunların normal fonksiyonu aslında bambaşka. Normal bir insanda bunlar A vitamini depolayan hücreler ve dağınık olarak çeşitli dokularda bulunabiliyorlar. Pankreas bunlardan biri sadece. Ama pankreasta herhangi bir o organda olmaması gereken durum oluşursa, bunlar ne olabilir? Mesela hasta pankreatit geçirdi. Başka tümör oluştu. Bunlarda bir aktivasyon dediğimiz değişiklik oluyor. Bu hücreler çoğalmaya başlıyorlar ve miyofibroblast dediğimiz bağ dokusu üreten hücrelere dönüşüyorlar. Ve işte o fotoğrafta gördüğünüz bir aslında aktive olmuş pankreatik yıldızsı hücre, pankreatik stellate cell. Bunlar bizim kronik pankreatitte olsun, pankreas kanserinde olsun, pankreası sertleştiren, bağ dokusunu oluşturan hücreler. Çok benim şansım ilk izole edildiklerinden çok kısa bir süre sonra bunlarla çalışma lüksüm oldu ama o zamandan beri bakmaya doyamadığım güzel hücreler bunlar. Peki bu hücreler bahsettiğiniz gibi aktive olunca ne oluyor? Dediğim gibi bağ dokusu oluşuyor ve pankreas kanseri giderek oksijensiz ve besin olmayan bir yapı kazanıyor. Şimdi bu konuda da aslında literatür çok karışık ve hakim görüş bunların aslında pankreasın kanserli hücrelerinin bir şekilde saklanabildiği bir ortam oluşturduğu yönünde gelişti. Ama bu bence kategorik olarak yanlış bir şey. Bir defa benim son yaptığım ve yayınlamak üzere olduğum araştırmalarda şunu net olarak gördük. Bir defa bunların aktivasyonu pankreas kanserinde olsa dahi aslında kanserin hücrelerinin yarattığı bir çevresini etkileyen kimyasal hormonal değişiklikten dolayı değil de pankreas kanserinin kanalı tıkamasına bağlı gelişmiş bir non-spesifik diyebileceğimiz, yani ona özel olmayan pankreatitin sonucu. Pankreas biliyorsunuz pankreas enzimlerini salgılayıp bir kanal sisteminde boşaltıyor. Bu kötü huylu tümörlerde bu kanal hücrelerinden gelişiyor ve bu kanalı tıkayacak çapa ulaştığı anda bunun yukarısında akamayan kısımda o organ kendi kendine sindirmeye başlıyor. Ve pankreası diğer bütün tümörlerden çok daha ölümcül kılan bence en önemli değişiklik işte o noktada başlıyor. Kendi kendini sindirdiği anda diğer mesela mide tümörlerinde, kalın bağırsak tümörlerinde vesaire olmasını beklediğiniz tabaka tabaka kanserleşen hücrenin lenf sistemine ve kan damarlarına ulaşması için geçmesi gereken tabaka yapısı bozuluyor. Ve daha sizin radyolojik olarak göremediğiniz bir aşamada bile pankreas kanseri aslında metastaz yapabileceği lenf kanallarına ve kan dolaşımına ulaşmış oluyor. Bu yüzden pankreas aslında enzim ürettiği için bizim Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen TNM klasifikasyonunda değerlendirilmemesi bence gereken bir tümör gibi davranıyor. Neden? Bu TNM klasifikasyonunda T tümörün çapını ve mesela diyelim bir bağırsağın duvarının kaç tabakasını geçtiğiyle alakalı olarak yükselen bir şey. En düşüğü T1, T4 işte en
yükseği. Bu işte duvarı aşmış, başka organlara gitmiş demek. Yandakinin mesela içine girmiş. Şimdi buna göre bizim evrelememiz oluyor. Evreye göre de tedavi belirlememiz oluyor. Şimdi pankreas kanseri dışında benim bildiğim evre 1 olduğu halde, lenf bezleri temiz olduğu halde, cerrahi sınırları da tümörsüz çıktığı halde onkoloğun tereddütsüz kemoterapi önereceği başka bir hastalık yok. Midede olsun, kalın bağırsakta olsun T1 dediğiniz lokal bir hastalıktır. Lokal tedavi yeter. Nedir bu? Cerrahi. Lokal olarak çıkarttınız. Endoskopi. Lokal olarak çıkarttınız. Bir sürü hastada o bile yetiyor olabilir. Ya da mesela diyelim akciğerde radyoterapi yaptınız. Lokal olarak yetti. Bunun lenf bezine yayıldı kaygınız yoktur. Kan yoluyla metastaz yaptı kaygınız yoktur. O yüzden sistemik dediğimiz kan dolaşımına karışıp vücudun diğer yerlerini de koruyacak bir kemoterapiye, immünoterapiye gerek yoktur böyle bir şeyde. Ama pankreas kanserinde T1 deseniz de mutlaka bu tedaviler neyse uygun olanı önerilecektir. Çünkü biliyorsunuz ki aslında o tümör kanalını tıkayıp pankreatit yaptığı anda kan dolaşımı ile siz daha onu saptayamadan vücuda dağılmış oluyor. O yüzden pankreas kanseri bu kadar öldürücü. O yüzden aslında mikro ortam da pankreas kanserinin davranışını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Peki siz tümör mikroortamına baktığınızda neler görüyorsunuz? Şimdi bu ikinci resimde gördüğünüz gibi aslında tümör mikroortamında kanser hücreleri azınlık. Dünyada bilinen kanser türleri açısından baktığınızda pankreas kanseri bu bağ dokusu mikroortamının en yoğun olduğu tümör tipi. Yaklaşık tümörün kesitsel yüzey olarak baktığınızda %20'si tümör hücresi sadece. %80'i bu tümör mikroortamını oluşturan fibroinflamasyon, bağ dokusu, sinirler, damarlardan oluşuyor ama özellikle bağ dokusundan oluşuyor. Bu çok çok özel bir durum. Ne etkisi var diye soruyorsanız aslında tamamen toplumda insanın üzerinde mikroortamın kendi çevresinin ne etkisi varsa aynısını orada da görüyorsunuz. Tümör hücreleri lokal hastalık olmaktan çıkıp başka dokulara gitmeye başladığında bizim için metastatik hastalık yani lokal tedavinin yerine demeyeyim ama mutlaka yanına sistemik bir tedaviyi de eklememiz gereken bir evrenin geliştiğini bize söylüyor. Bu tümörün çıktığı dokudan başka bir yere gitmesine de metastaz diyoruz. Metastaz aslında tümörün verdiği bir karar olsa da bu kararı verdiren çevresi oluyor. Kuşlara benziyor bu. Göçmen kuşları düşünün. Bu hayvanlar yazın da aslında uçabilecek kanata sahipler ama uçmuyorlar. Ne zaman göç ediyorlar? İşte sonbahar geliyor, besin zinciri azalıyor, ortam soğuyor. Daha onların rahat yaşayabileceği, daha kolay gıdaya ulaşabileceği bir yere göç etme ihtiyacı doğuyor. Yani değişen çevre tümöre de kalk git buradan başka yerleri dene diyor. Dolayısıyla mikroortam bu açıdan çok çok önemli. Pankreas kanserinde tümör kanalını tıkayıp pankreatit yaratıp bu pankreatik stellat yani yıldızsı hücreleri aktive ettiğinde bunlar da bağ dokusu ürettiğinde aslında tümör için kış geliyor. Orada besin azalıyor, oksijen azalıyor. Tümör hücreleri de kendisini tehdit edilmiş hissettiği için başka bir yere gitmeye çalışıyor. Aslında vücut nasıl ayağınıza uymayan ayakkabıya karşı arada bir bariyer olsun diye orada bir keratin aslında orada biriktirip bir tabaka oluşturmaya çalışıyorsa pankreasta da kanser oluşurken bunun çevresinde bir bariyer oluşturmaya çalışıyor. Ama bu bariyer oluşmaya başladığı anda kanser de tehdit edildiğini fark ediyor ve bir yere gitmeye çalışıyor. Yani bağ dokusu aslında bir bariyer oluşturmaya çalışıyor kesinlikle, orada değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Vücudun kontrol mekanizmaları işte mesela bu mikroortamın bu dengede savaşı kazandığı senaryoları biz hiçbir zaman görmüyoruz. Çünkü onlar tümör oluşturmadığı için bizim de radarımıza girmiyor. Ama ne zaman bu mekanizma yetersiz kalıyor ve tümör bir başka yere geçiyor işte o zaman sistemik kanser olarak bunları görüyoruz. Mikroortam tümör kadar tümör davranışının belirlenmesinde aslında önemli bir faktör ve maalesef çok az bildiğimiz bir alan. Peki siz
klinisyen bilim insanı olarak yani oradaki yaptığınız o araştırmalarda neler görüyorsunuz hocam? Kanser hücresi neye nasıl tepki veriyor? Şimdi şöyle, kanser hücreleri çok aslında yani biyolojik bütün canlılar gibi yaşamaya çalışan bir yapı. Ve insana da pek çok benzeyen özelliği var. Bunlar hani bir ölmemek istiyor, biz de öyle. O yüzden biz nasıl kansere düşmansak o da kendi içinde planlı hücre ölüm programlarına düşman ve onları yok etmeye çalışıyor. Tehdit ediliyor, rahatsız oluyorsa kalkıyor gidiyor daha rahat yaşayacağı yer arıyor. Biz de aynısını yapıyoruz. Hani bir yerde mutlu değilseniz gidip başka bir yerde yeniden bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Kanser de aynısını yapıyor. Dolayısıyla aslında kanserle insanın felsefi açıdan bakarsanız benzeyen çok yanı var. Kanser hücresi çevresiyle iletişim halinde, çevresinden bağımsız böyle vakumda yaşayan bir şey değil. Dolayısıyla kanserin yarattığı pek çok değişiklik çevresinde bir tepkiye sebep oluyor. Çevrenin tepkisi de geri dönüp kanserin davranışında çok belirleyici oluyor. O yüzden onu bir ekosistem olarak algılayıp öyle görmek lazım. Benim çocukluktan beri en büyük ilgim her zaman tabiat oldu. Dolayısıyla tabiatta gördükleriniz aslında dönüp mikroskopta baktığınızda kansere uygulamanız bence çok sağlıklı bir perspektif veriyor. Benim bütün yapmaya çalıştığım bu. Yani onu ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışarak ben sorularımı sormaya çalışıyorum. Peki cerrahiye girdiğinizde nasıl bir manzarayla karşılaşıyorsunuz? Yani pankreası saran bir kanser dokusu, işte az önce anlattığınız bağ dokusu, bunları ayrıştırabiliyor musunuz cerrahide? Şöyle hani mikroskop altında gördüğünüz gibi değil ama bağ dokusunun olduğu her yer çok sert. Şöyle anlatayım ben size. Bizim pankreas kanserleri sıklıkla pankreas baş kısmında bulunur. Bunu bir gün ayrı bir programda anlatırım niye orayı tercih ettiğini. Ama eğer gövdede ya da kuyruktaysa siz tümörün öncesinden kesip tümörlü kısmı çıkarttığınızda esas o bağ dokusu oluşumuna dair fikri orada edinebiliyorsunuz. Tümörün aşağısında kalan yani pankreas kanalının akmaya devam ettiği yönde kalan kısmında bu bağ dokusu mikrometre seviyesinde gider. 500 mikron civarında gider. Yani yarım milimetre gider ama sonra durur. Kuyruğa doğru baktığınızda yani kanalın tıkandığı kısımda ise diyelim 3-4 santim, 5 santim, 6 santim pankreas çıkarttıysanız onun ta dalağa kadar, ondan bir sonraki organ dalak, olan kısmında çok yoğun bir bağ dokusu artışı görürsünüz. Şimdi bu eğer tümör hücrelerinin salgıladığı faktörlerden oluyor olsa bunun bir küreye benzer bir şekli olması lazım. Tarif ettiğim kuyruklu yıldız gibi dalağa doğru uzanan bağ dokusu tümörle alakalı değil. Tümörün tıkadığı kanalın yarattığı pankreatitle alakalı. Dolayısıyla hani cerrah olarak baktığınızda bunu görüyorsunuz. Siz kendiniz kafa yormuyorsanız işte tümörün yarattığı bağ dokusu diye bakıyorsunuz ama o tümörün yarattığı bağ dokusu değil. Tümörün tıkadığı kanalın yarattığı pankreatitin sonucu olan bağ dokusu. Bu ayırt etmeniz pratik cerrahide çok önemli bir şey değil. Aslında önemli olan bir kısmı var, onu da söyleyebilirim. Ama tümörün mantığını ve tümörün biyolojisini anlamanız da çok değerli bir bilgi. Tümörün biyolojisini anlamakta ne sağlıyor? Neyi tedavi etmeye çalıştığınızı anlamadan tedavi etmek bence her zaman eksik. Bir klinisyenin illa bunun mekanizmasını anlama zorunluluğu yok ama anladığınız zaman çok büyük avantajlarınız var. Çünkü bu sizin cerrahi tekniğinizin evrimleşmesinden bilimsel olarak alanda yaratacağınız çok daha dramatik, yani cerrah olarak bir cephede savaşan askersiniz. Ama siz arka plana geçip temel bilimde bir çözüm getirirseniz o zaman generalliğe terfi ediyorsunuz. Binlerce askere ne yapacağını söylüyorsunuz. Bu fırsatınız varsa bence her zaman bir askerin kafasında terfi edebileceği yolları da deneme mantığı olmalı. Dolayısıyla temel bilim cerrahinin olmazsa olmazı diyemem ama olursa çok büyük bir destekleyicisi oluyor.